Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Sultanahmet'te bulunan Büyük Saray mozaiklerinden bahsedeceğiz. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru Büyük Konstantin İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun ikinci başkenti ilan eder. O zamanki adı Bizantiyon olan şehir genişletilerek büyük imar faaliyetleri başlatılır ve şehrin adı Konstantinopolis olarak değiştirilir. Yine bu zamanda bizim mozaiklerini göreceğimiz Büyük Saray'ın temelleri atılır. Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldıktan sonra da Konstantinopolis, Doğu Roma'nın başkenti, Büyük Saray'da yönetim merkezi olarak işlevine devam eder. Büyük Saray'ın kurulduğu alan oldukça genişti. Ayasofya ve Hipodrom arasındaki alandan başlayarak Marmara Denizi'ne kadar inmekteydi. Buradaki arazi eğimli olduğu için de sarayın bazı bölümleri taraçalandırılmıştı. Sarayın içerisinde sadece yaşam alanları değil, aynı zamanda eğitim birimleri, toplantı salonları, kiliseler ve oldukça geniş bahçeler de bulunmaktaydı. Büyük Saray 4. yüzyıldan başlayarak 11. yüzyıla kadar neredeyse aralıksız olarak kullanılmış. 11. yüzyılda Bizans imparatorları Bilekarniye Sarayı'nda yaşamaya başladıktan sonra buradaki saray önemini yitirmeye başlamış. 13. yüzyılda ise Haçlı ordularının İstanbul'u yağmalamasından Büyük Saray'da nasibini almış. Bu dönemden sonra saray tamamen harabeye dönüşmüş. Sarayda düzenlenen törenler ve sarayın bölümleri hakkında günümüze ulaşmış oldukça fazla yazılı eser var. Ancak saraydan günümüze kadar ulaşabilmiş arkeolojik kalıntı oldukça az. Mozaikler, bazilikal planlı bir yapıya geçiş sağlayan revaklı bir avlunun etrafına döşenmişlerdi. Bu yapıya girip çıkan kişiler, müzede sergilenen mozaiklerin üzerinden yürümekteydi. Maalesef ki bu bahsettiğimiz yapının ne amaçlı kullanıldığı bilinmiyor. Yapının planından ve mozaiklerin içeriklerinden yola çıkarak yapının ne amaçla kullanıldığı hakkında çeşitli yorumlar mevcut. Bu yorumlardan bir tanesine göre bu yapı bir tür taht odası ya da Bizans İmparatoru'nun çeşitli sporcuları ağırladığı bir mekan. Yapının işlevinin ne olduğu bilinmemesinin yanı sıra avluda bulunan mozaiklerin hepsi de günümüze kadar ulaşabilmiş değil. Bahsettiğimiz bu yapı muhtemelen 5. yüzyılda yapılmış ve 6. yüzyılda büyük bir onarımdan geçirilmiş. Müzedeki mozaiklerin de bu onarımdan sonra yapıldığı düşünülmekte. Kimi araştırmacılara göre bu mozaikler 6. yüzyılda yani Ayasofya ile aynı dönemde yapılmış. Kimi araştırmacılara göre ise buradaki mozaikler daha geç bir tarihe 9. veya 10. yüzyıla ait. Mozaiklerin gün yüzüne ilk çıkışı 1935 yılında yapılan arkeolojik kazılarla oldu. Fakat ilk kez sergilenmeleri 1953 yılını bulmuş. 1980 yılına gelindiğinde ise mozaikler oldukça kapsamlı bir restorasyondan geçirildi ve müze günümüzdeki halini aldı. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'nin en ilginç yanlarından bir tanesi ise mozaiklerin bulundukları yerlerde sergilenmesi. Buradaki mozaikler renkli taşlar, mermerler ve boyalı camlar kullanılarak yapılmış. Mozaiklerin yapımında kullanılan parçaların ufak boyutlu olması ve renk paletinin genişliği buradaki mozaiklere büyük bir güzellik ve çeşitlilik katmakta. Ana mozaik panel 3 satır halinde konumlanmış, birbirinden bağımsız çeşitli sahnelerden oluşurken geometrik desenli ve akantus yapraklı bordürlerle çevrelenmiş. Mozaikler her ne kadar Hristiyanlık döneminde yapılmış olsa da antik dönemden etkiler de taşımakta. Bazı sahnelerde mitolojik varlıklar betimlenmiş, bazı sahnelerde ise mitolojik hikayelerden esinlenilmiş. Bu mitolojik varlıklardan Kimera aslanı ve grifonlar mozaiklere oldukça vahşi bir görüntü katmakta. Bunların haricinde şarap tanrısı Dionysos da mozaiklerde karşımıza çıkar. Dionysos bir sahnede Pan'ın sırtına oturmuş ve onun boynuzlarından tutarken görülür. Tamamı günümüze ulaşmamış, filin üstünde oturan figür ise muhtemelen yine Dionysos'tur. Bu sahnelerin haricinde doğanın ve insanlığın vahşi yüzü de mozaiklerde betimlenmiş. Birbiriyle ölümüne mücadele içerisinde olan hayvanlar ve avlarını yakalayıp onları yemekte olan canlılar görülmekte.
İnsanların gerçek veya mitolojik varlıklarla olan mücadelelerini onları köşeye sıkıştırmış, öldürürken gösteren sahneler de mevcut. Bu sahneler Roma'da oldukça yaygın olan bir eğlence çeşidi olan Venetio'yu andırmakta. Bu eğlencelerde vahşi hayvanlar bazen birbirleriyle dövüştürülürken bazen de insanlar tarafından öldürülmekteydi. Bunu İspanya'da hala devam etmekte olan boğa güreşlerine benzetebiliriz. Bu tarz eğlenceler ve başka spor müsabakaları Roma ve Bizans'ta oldukça yaygındı. Neredeyse her yıl arena, hipodrom ve tiyatro gibi yapılarda bu tarz müsabakalar organize edilirdi. Konstantinopolis'te mavi, yeşil, kırmızı ve beyaz renkleriyle temsil edilen takımlar olduğunu ve bu takımların bahsettiğimiz bu tarz müsabakalarda yarıştıklarını biliyoruz. Bu takımların yarıştıkları sporlar arasında size ilginç gelecek bir spor dalı da mozaikler arasında gösterilmekte. Bu spor çember çevirme. Çember çevirmek bugün bizlere bir çocuk oyunu olarak gelebilir. Ancak eski dönemlerde bu oldukça ciddiye alınan bir spordu. Mozaikte yarışan figürler birer çocuk olarak betimlenmişler. Figürlerin kıyafetlerine dikkatlice bakarsanız mavi ve yeşil çizgilerle birer takımı temsil ettiğini görürsünüz. Ayrıca çocukların etrafında döndükleri sütunların Konstantinopolis'teki hipodromda ve imparatorluğun diğer hipodromlarında da benzerlerinin olduğunu biliyoruz. Buradaki mozaiklerin bazılarında ise oldukça sakin ve rahat bir hava hakim. Gündelik hayatı gösteren bu sahnelerde kullanılan kıyafetler, takılar ve kullanılan eşyalar mozaiklerin yapıldığı dönem hakkında bizlere eşsiz bilgiler sunmakta. Elindeki sopayla aynı bir insan gibi ağaçtan hurma düşürmeye çalışan şu maymun da buradaki eğlenceli sahnelerden. Evet, bu videomuzda Bizans döneminden günümüze ulaşmış en önemli mozaik kalıntılarından bazılarını gördük. Egzotik hayvanları, mitolojik varlıkları ve eşsiz sahneleriyle Büyük Saray mozaikleri Bizans sanatının sivil mimari örneklerinde oldukça önemli bir yer tutmakta. Sizler de pandemiden sıkıldığımız şu günlerde fırsat bulduğunuzda Büyük Saray Mozaikleri Müzesi'ni Sultanahmet'te ziyaret edebilirsiniz. Eğer Büyük Saray ve mozaikleri hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz açıklamalar bölümündeki kaynakları okuyabilir ve aklınızdaki soruları bizlere yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.